Dostlar burası böyle zaten az önce drone görüntüsünde de gördünüz. Böyle bir dağın yamacı. Siparişler geldi arkadaşlar. Tavuklar falan bu şekilde, altta tereyağı var. Yine aynı şekilde kuşbaşı da bu şekilde tereyağlı. Hemen deneyip lezzetleri yorumluyoruz. Şimdi Somuncu Baba bölgesine geldik arkadaşlar. Türbenin olduğu yere. Böyle çok güzel bir su akıyor burada. Yaz aylarında gelirseniz ya da artık ne zaman açılıyorsa karşıda kudret havuzlarında yüzebilirsiniz arkadaşlar. Bu mesire alanının bir bölümü Kerim Efendi evlatlarının hayratıdır diyor. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Bu dünyadan götürebileceğimiz tek bir şey varsa o da yaptığımız iyilikler. Rabbim yerini buldursun. İlerideki restoranın görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Görüyorsunuz karşıda çardaklar var. Burası arkadaşlar Somuncu Baba'nın çilehanesi. Şimdi külliyenin girişine geldik. Çok güzel bir giriş kapısı yapmışlar. Burada şöyle bir ayrıntı var. Az önce gördüğünüz oradaki balıklı kuyular, gösterdiğim kuyular buraya kadar geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar mescidin içinde bile su içmeyin yazıyor ama dediğim gibi zaten burası böyle dağa kapatılmış. Gördüğünüz gibi ahşaplarla ve mescide çevrilmiş. Şöyle. Dostlar Darende'ye geldik. Böyle çok güzel yeşil bir yer. Yaklaşık yarım saat sürüyor Gürün Darende arası. Şimdi yemek yemek için bir mekana geçeceğiz. Çünkü karnımız çok aç. Şimdi yemek yemek için Özbeyler Et Lokantası'na geldik. Burası hemen zaten Darende'nin girişinde arkadaşlar. Şöyle inişten dikkatli inerseniz kaçırmazsınız. Google yorumları çok iyiydi. Bakalım lezzetleri nasıl? Hemen geçiyoruz. Bu arada Elif Ahsen uyudu. Onu bebek arabasına alalım, uyumaya devam etsin. Buranın tereyağlı menüleri spesiyalmiş. Şöyle gördüğünüz gibi. Fiyatları da biz siparişlerimizi verdik. Bir tane tereyağlı kuşbaşı, bir tane de tereyağlı tavuk kanat sipariş ettik. Yanında mezeler bu şekilde geliyor. Burada bir ezme salata, yanında turşu ve mevsim salata, soğan salatası. Şimdi yemeklerimizin gelmesini bekleyelim. Siparişler geldi arkadaşlar. Tavuklar falan bu şekilde, altta tereyağı var. Yine aynı şekilde kuşbaşı da bu şekilde tereyağlı. Hemen deneyip lezzetleri yorumluyoruz. Dostlar bir tane de böyle kıymalı pide sipariş ettik. Bu da çok güzel. İncecik, çıtır çıtır. Şu dipteki tereyağı esprileri çok güzel kebaptaki bu arada. Yemeğe devam ediyoruz. Birazdan yorumlarız. Dostlar yemekle ilgili yorum yapacak olursam lezzeti çok iyiydi. Beğendim. Onun haricinde fiyat ortalama, yani uygun diyemeyeceğim, pahalı da diyemeyeceğim, ayıp etmeyelim. Ortalamaydı. Lezzet de çok aşırı üst düzey değil ama kötü de değil. O da yine ortalamaydı. Gelinir mi? Gelinir tabii ki. Hem konum olarak çok iyi. Somuncu Baba'ya vesaire geçecekseniz hemen yol kenarında. Bu konuda bir avantajı var. Tereyağı esprisi güzeldi. Hani ilk defa bir kebabın üzerinde tereyağı yedim. İskender hariç. Farklı bir lezzet veriyormuş. Böyle hafiften yanmış tereyağıydı. Onun haricinde yine yeri gelmişken söyleyelim. Hiçbir işletmeyle sponsorluk anlaşmamız, reklam anlaşmamız yok. Şu an bu işletmeye iyi gelin diyorsam tamamen kendi fikrim arkadaşlar. Ben de tıpkı sizin gibi geldiğinizde sizin de ödeyeceğiniz gibi hesabımı ödedim, çıktım. Fena değildi. Uğranabilir. Şimdi Somuncu Baba'ya geldik. Hemen zaten buraya yakın. 5 dakika yemek yediğimiz yere. Size hemen yolunu gösteriyorum.
kahverengi Somuncu Baba yazılarını takip ederek ilerliyoruz. Sizi zaten götürüyor. Şöyle Somuncu Baba Külliyesi diye. Şöyle dağ yamacında bir yer arkadaşlar. Geldiğinizde zaten göreceksiniz. Böyle bir dağın yamacında. Burada aracı bırakmamız gerekiyor. Yürüyerek devam edeceğiz. Kapan varmış. Külliyenin girişine geldik arkadaşlar. Karavanı böyle park ettik. İçeriye araçla giriş yasak. Kapan var. Bu araçlar nereden geliyor bilmiyorum ama içeriye girmeyin dediler. Şimdi yürüyerek külliyeye doğru gidiyoruz. Şöyle bir yoldan gidiyoruz giderken. Her yeri dubalamışlar kimse park etmesin diye. Somuncu Baba da yıllardır merak ettiğim yerlerden bir tanesiydi. Kısmet bugüneymiş arkadaşlar. Hep beraber şimdi burası nasıl bir yer görelim. Şimdi Somuncu Baba bölgesine geldik arkadaşlar. Türbenin olduğu yere. Böyle çok güzel bir su akıyor burada. Güzel de işletmeler var etrafında. Buraya hayır çarşısı kurulmuş. Kermes diğer adıyla. Buradan ürünler alıp ücretlerini ödüyorsunuz. Nereye gidiyormuş? Öğrencilere burs ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım olmak üzere çeşitli iyiliklerde kullanılıyormuş arkadaşlar buradaki ücretler. Hemen Kudret Havuzu'na gidiyorum. Şu ilerideymiş sanırım. Şimdi gelelim Somuncu Baba'nın kim olduğunu arkadaşlar. Merak ettiğimiz konulardan bir tanesi bu. Buraya ismini veren zat kimdir? Hacı Bayram Veli Anadolu irfanının Anadolu'ya yayan kişilerden bir tanesi biliyorsunuz. Onun hocası. Normalde çok yüksek takva sahibi bir insan. Somuncu Baba. Kendisini Bursa'da fırıncı olarak gizliyor ve müminler, somunlar diyerek halka somun ekmek dağıtıyor. Fırıncı olduğu için de adı Somuncu Baba olarak kalmış arkadaşlar. Sonra Yıldırım Beyazıt Bursa Ulu Camii yaptırdıktan sonra ilk hutbeyi Somuncu Baba'ya okutuyor ve Fatiha'yı 7 farklı dilde 7 farklı şekilde tesvir ettiriyor. Sonrasında tabi bu olay ortaya çıkıyor. Artık sırrı gizlenmiyor. Sonrasında Türkiye'nin birkaç yerine geldikten sonra en son nokta olarak Malatya Dağrende'ye geliyor arkadaşlar ve buraya yerleşiyor. Kendini kamufle edebilmek için. O yüzden şu an yaşadığı alan olan buraya Somuncu Baba Türbesi'nin olduğu alana kendisinin ismi verilmiş. Şimdi Kudret Havuzu'na geldik. Kudret Havuzları normalde kapalıymış arkadaşlar. Henüz daha açılmamış. Ama ben size içeriği göstereceğim. Gidebildiğim kadar gidip. Şöyle bir yoldan ilerliyoruz. Böyle bir yoldan ilerliyoruz. Bir yanımız su. Şöyle. Hemen büyük bir kayacın yanında burası. Taş falan düşme olmuş sanırım önceden. Çelik örgü yapmışlar. Gitmeyin, boş yere göremezsiniz dediler. Ama ben size bir şeyler gösterebilirim belki diye. Yine de havuzun olduğu bölgeye bir uğrayacağım. Çok güzel bir yürüyüş yolu var. Biz burayı Horma'dan hatırlıyoruz. Ve Türkiye'nin birçok yerinde bu tarz böyle yürüyüş yolları, Saklıkent Kanyonu'nda da gidenler bilir, hatırlar. Oradan da hatırladığımız bir yol bu. Yanında da çok coşkulu bir su akıyor böyle gördüğünüz gibi. Sanırım buranın biraz tadilata da ihtiyacı var. Ahşaplar biraz bakımsız. Ama manzara çok güzel gördüğünüz gibi. Havuzlar burada. Henüz bakım yapılmamış. Bakım yapılırsa eminim çok güzel olacaktır arkadaşlar. İçerisi yosun dolu. Gördüğünüz gibi. Hemen karşıda havuzlar. Normalde girişi de zaten şuradan. Burası başka bir yürüyüş yolu. Yaz aylarında gelirseniz ya da artık ne zaman açılıyorsa karşıda Kudret Havuzları'nda yüzebilirsiniz arkadaşlar. Havuzlar oraya kadar gidiyor.
Bu yolda şurada sonlandırılmış arkadaşlar. İleriye geçiş yasak. Şimdi gittiğim yoldan tekrar geriye dönüyorum. Çünkü dediğim gibi henüz havuzlar kapalı. Buranın da biraz tadilatı ihtiyacı var arkadaşlar. O yüzden geldiğiniz tarihte açık olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Dostlar burası böyle zaten az önce drone görüntüsünde de gördünüz. Böyle bir dağın yamacı. Ama o kadar yeşil, o kadar güzel ki yani gerçekten böyle insanın ruhunu canlandırıyor. Hemen Tohma Çayı'nın yanında böyle köşkler, kamelyalar var. Her birine farklı bir isim vermişler. Örnek veriyorum Semerkant Köşkü, Buhara Köşkü, işte Paşa Köşkü vesaire. Gelip burada oturup suyun yani Tohma Çayı'nın su sesiyle biraz huzur bulabilirsiniz. Çok manevi bir ortam burası. Bahçenin peyzajı da çok iyi düşünülmüş. Şimdi külliyeye doğru gidiyoruz. Size olabildiğince burayı aktarmaya çalışacağım inşallah. Dediğim gibi Kudret Havuzu henüz kullanılmıyor temizlenmediği için. Ama 1-2 ay sonra geldiğinizde büyük ihtimal suya girebilirsiniz. Hemen girişten köprüyü geçtiğinizde böyle bizim gibi bu tarafa doğru geldiğinizde sola doğru yol sizi böyle yürüyüş patikasına götürüyor. Aynı zamanda yukarıda da böyle karşınızda bir teras kalıyor. Birazdan karşıya geçeceğiz. Külliyenin olduğu bölüme. Bakalım ileride neler var hiç bilmiyorum. Şu an doğaçlama gidiyorum. Restoran var sanırım. Bir uğrayalım nasıl bir yermiş. Burası kesinlikle yaz aylarında o bunaltıcı, sıcak yaz günlerinde gelip ziyaret edilecek bir yer arkadaşlar. Çünkü şu an bile çok serin ve çok güzel bir havası var buranın. Zaten buranın bir kısmı da bağışmış arkadaşlar. Şurada bir tabela var. Bu mesire alanının bir bölümü Kerim Efendi evlatlarının hayratıdır diyor. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Bu dünyadan götürebileceğimiz tek bir şey varsa o da yaptığımız iyilikler. Rabbim yerini buldursun. Yaz aylarında gelip dediğim gibi burada oturup serinleyebilirsiniz. Eminim çok serin olacaktır. Hemen üstte dağlar var böyle gördüğünüz gibi. Yani güneş de almadığı için ve yanında da su olduğu için hava bayağı bir serin olacaktır. Maşallah diyeyim. Her yerden şelale tarzı sular akıyor. Her yerden su fışkırıyor. İlerideki restoranın görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Görüyorsunuz karşıda çardaklar var. Burada istediğiniz gibi hem karnınızı doyurabilir hem de herhangi bir şey yiyip içebilirsiniz. Atmosferi çok güzel. Buranın kiremitte alabalığı ya da çeşit çoğaltabilirsiniz. Kiremitte balıkları ünlüymüş arkadaşlar. Manzarası çok güzel. Dediğim gibi şöyle. Bu çardaklarda oturup biraz günün yorgunluğunu atabilirsiniz. Şimdi çilehane diyor burada. İçeriye bir girdik. Bakalım ileride bizi neler bekliyor. Mesire alanının yanından ilerlerken böyle çilehane tabelası gördüm. Böyle çok güzel bir taş yol yapmışlar. Hemen bir yukarıya çıkayım buradan. Burada küçük bir mescit tarzı böyle bir inziva odası tarzı bir şey olması lazım. Merak ettim bir ileriye bakacağım. Bu arada burada da kahveci diye bir bölüm var arkadaşlar yine. İçmek hani bir şeyleri yiyip içebilmek için. Sanırım yeni açılıyor. Karşıda da tadilat var çünkü. Geldiğinizde burada da bir şey yiyip içebilirsiniz. Şöyle çilehane burası. Sanırım açık değil. Yok açıkmış. Hemen bir içeriye gireyim. Bismillahirrahmanirrahim.
Burası arkadaşlar Somuncu Baba'nın çilehanesi. Gördüğünüz alan şu an kapalı. Böyle aydınlatılmış içerisi. Küçük bir mağara diyeyim arkadaşlar. İnsanlar bunu biraz kendiyle baş başa kalıp dünyadan soyutlamak için yapıyorlar. Biz bunları daha önce Urfa'da Hazreti İbrahim'in mağarasında vesaire de görmüştük. Orada hocalarının vesaire çilehanesi vardı. Biraz kendiyle baş başa kalıp Yaradan'la arasındaki takvayı arttırmak için vesaire başvurdukları bir olay çilehane. Somuncu Baba çilehanesi de şöyle burada bir tabela var, size aynen aktaracağım. Çeşitli zamanlarda belli sayılı günler boyunca halkın uzak bir köşede bir hücrede Allah'a ibadet eden tasavvuf ehli ahlakın güzelleşmesi ve manevi yönden kendini yetiştirmek için inziva edilen tek başına ibadeti tercih etmişlerdir. Bu çilehane yani Somuncu Baba çilehanesi 1331-1412 ve onun yolundan gidenlerin nefis terbiyesi için tek başına ibadet ettiği yerdir. Taştan oyma bir kaya odacığın üzerine eskiden kerpiç bir yapı ilave edilmiştir. Bu yapı zamanla harabe hale gelince aslına uygun olarak Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı'nca yeniden onarılmıştır 1995 yılında. Öndeki oda kısmında bulunan kabir ise 19. yüzyılda buraya hizmet eden, ismi belli olmayan bir dervişe aittir. Arkadaşlar, Rabbim onun da mekanını cennet eylesin. Somuncu Baba türbesine hizmet eden bir dervişin kim olduğu bilinmiyor. Kabriymiş arkadaşlar. Burası şuranın arka kısmındaki mağarada Somuncu Baba'nın çilehanesiymiş. İçerisi bu şekilde. Yukarıda ahşap kütükler var böyle gördüğünüz gibi. Burası da böyle arkadaşlar. Manevi bir ortam. Rabbim hepimizi günahları bağışlananlardan eylesin inşallah. Dünya hayatı biraz zor. Baktığımız şeyler en basiti şöyle bir baktığımız şeylerden bile günah işliyoruz. Rabbim inşallah mekanı cennet olanlardan, günahlar affolanlardan eylesin hepimizi. Şimdi tekrardan geriye dönüyorum. Başladığımız noktaya doğru. Külliyenin olduğu alana geçeceğim. Orayı da çok merak ediyorum. Burası çilehaneydi dediğim gibi. Geldiğinizde yaklaşık yavaş gezerseniz 1 saat, havuza girerseniz 2 saat içinde gezebileceğiniz bir yer burası. Şimdi Elif Asem ve annesi parkta oynuyorlar. Onların yanına geldim. Elif Asem parka bayılıyor. Hemen orada atlı karıncaya binmiş. Güzel mi? Sıkı tutun, düşme. Yerim seni. Yavaş çevir anneciğim. Kız beraber gidelim kız. Sen de yap ben. Sen de yap sen de. Beni de al atına. Düşüyorum. Alsana. Düşme baba düşme. Tamam canım kızım. Başım döndü. Hadi inelim. Hadi gel kızım. Yeter mi? Gel bakalım. Böyle yapalım bu Bir da. tane de kaysın yuppie Gel. yapsın. Gel kayalım. Yuppie yap. Hadi gel. Shit. Yuuu. Hadi gel. Kay. Yuuu. O neydi öyle? Kalıyor. Düştü kız. Başı dönüyor. O kadar dönersen olacağı o işte. Fındık. Hadi gel. Hop. Kayalım. Yuuu. Yakaladım. Karavanda suyumuz yok. Karavana gitmeden suyumuzu da alalım. Bu da yine arkadaşlar bağış yapan kişilerin yaptırdığı bir çeşme. Etrafta kimse yok. İçilebiliyor mu diye sormuyorum. İnşallah içilebiliyordur. Geçerken yine gördüğüm birine sorarım. Üzerinde çeşme olduğu yazıyor. Yani su içilmez falan ibaresi yok hiçbir yerde. Hemen geçerken Şuul restoranın içerisine de girdik. Burada şöyle bir su değirmeni, daha doğrusu su türbünü gördük. Gördüğünüz gibi su değmiyor. Bunun aşağı yukarı ayarı yok.
Su seviyesi biraz alçakmış. Aslında bayağı da yağmur yağdı. O yüzden şu an bu çalışmıyor. Gördüğünüz gibi elektrik kabloları altta gidiyor oraya. Su oraya değmiyor. Girişte bizi şöyle bir balık havuzu karşılıyor. İçerisinde rengarenk balıkları bırakmışlar. Çok güzel gözüküyor. Kaçtı balıklar ileriye doğru. Restoran güzel arkadaşlar. Bir şeyler içip gezimize devam edeceğiz. Şimdi şu restoranda bir şeyler içtik. Gezimize devam ediyoruz. Sırada külliye var. Külliyeyi merak ediyorum. Hadi hep beraber külliyeye geçelim. Şuul restoranın karşısından merdiven çıkıyor arkadaşlar. Şurada da balıklı kuyular diyor. Buradan merdivenden yukarıya çıktığınızda hem karşısında hem burada merdiven var. Burada sizi böyle balıklar bekliyor. Yetişkinler için değil ama çocuklar için böyle geldiğinizde balıklara bu kadar yakın olmak onları heyecanlandırıyor. Az önce bir aile vardı. Bayağı hoşuna gitti çocukların. Gördüğünüz gibi suyun içinde balıklar var. Şöyle şurada bakın dolanıyorlar bir sürü. Balıklara buradan bakabilirsiniz geldiğinizde böyle komple gidiyor. Hadi gerçekten. Ben normal bir kanal zannediyordum ama hani burası bildiğiniz kuyu bayağı da derine gidiyor. Hatta biri düşmesin diye metal kapak bırakmışlar. Yani dibi gözükmüyor. Aynı şekilde burada da var. Yani diyorum ya her yerden su fışkırıyor maşallah diye. Bakın içi balık dolu. Buranın da dibi gözükmüyor yine. Bayağı derin kuyular var burada 2 tane böyle. İleride var mıdır bilmiyorum. Çünkü şurada kaya var. Kayanın altında da belki vardır ileride. Kapalı bir kanal bölümü var. İçerisi balık dolu. Böyle balıklar ızgaranın altına girip çıkıyor. Geldiğinizde bence buraya bir uğrayın. Şöyle geziniyorlar içeride gördüğünüz gibi. Burada da 1931 yılından kalma böyle bir plaka mevcut. Aynı şekilde burada da var. Arapça ama dua mıdır bilmiyorum. Uyarı mıdır, dua mıdır bilmiyorum. Şöyle balıklı kuyulardan geldikten sonra bu yön Somuncu Baba Camii ve Külliye yönü. O yöne doğru yukarıdaki merdivenden devam ediyoruz. Aşağıdan gelmiştik az önce şuradan. Şu gördüğünüz patikadan. Tohma Çayı'nın kenarından. Şimdi üst yoldan Külliye'ye geçiyoruz. Yani maşallah sadece aşağıdaki Tohma Çayı değil gördüğünüz. Yani dağın birçok noktasından maşallah su fışkırıyor. Gördüğünüz gibi bakın buralar önceden terleme yapmış, yosun tutmuş, sonradan su kurumuş. Şimdi de benzer şekilde bakın oradan çeşme gibi akıyor yukarıdan. Şimdi de buradan akıyor. Belki de yarın öbür gün burası kuruyacak. Bakın şurası da bir ara su akmış. Sonradan yosunlar kurumuş gördüğünüz gibi. Rabbimin hikmeti. Dağ her yerden su veriyor. Aynı şekilde bakın burada terleme yapmış. Yine damlama yapıyor. Bakın burada da önceden su varmış. Kurumuş yosunlar. Farklı bir atmosfer arkadaşlar. Yani buraya bence mutlaka uğrayın. Az önce oradan gittik. Tohma Çayı'nın karşısından. Dediğim gibi köprüden karşıya geçtik. Önce ileriye Kudret Havuzları'na yürüdük. Sonra da buradan az önce gördüğünüz Çilehane'ye kadar gittik. Şimdi de bu taraftayız. Somuncu Baba Külliyesi ve türbesinin olduğu tarafta. Burada biraz daha su seviyesine yakın yürüyorsunuz. Çok daha güzel burada ortam. Şimdi hemen camiyi, külliyeyi ve şurada bir müze yazısı gördüm. Orayı bir gezelim. Bu yürüyüş yolu direkt suyun üzerinde arkadaşlar. Ahşaplardan gözüküyor. Düştüğünüz an sudasınız. Ama çok güzel gözüküyor buradan. Şimdi külliyenin girişine geldik. Çok güzel bir giriş kapısı yapmışlar. Hemen içeriye giriyoruz. Şurada dediğim gibi arkadaşlar bilgi alabileceğiniz bir bölüm yapmışlar. Şöyle. Burası böyle giriş kapısı. Burada da Şeyh Hamid İveli
Bu arada Somuncu Baba'nın gerçek adı arkadaşlar. Şeyh Hamid İveli Camii hemen burada. Şurası. Birazdan oraya da uğrayacağız. Şuradan bir içeriye girelim. Her yer tertemiz arkadaşlar. Yerlere kadar mermer döşemişler. Çok güzel gözüküyor. Hemen girişte bizi cami girişlerinin bulunduğu yönlendirme yazıları karşılıyor. Bu arada burada da normalde namaz kılınabiliyor. Görüyorsunuz karşıda imamın namaz kıldırdığı bölüm minber. Burada çok güzel su kanallı bir tane merdiven yapmışlar. Yukarıdan aşağı akıp havuza geliyor. Aydınlatmalı. Burası böyle dağların arasında ayrı bir dünya arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Dostlar, müzeye geldim ama müze kapalı. Gelirseniz siz yine uğrayın. Belki açıktır. Açık olduğu saate denk gelirseniz gezebilirsiniz. Burada şöyle bir ayrıntı var. Az önce gördüğünüz oradaki balıklı kuyular, gösterdiğim kuyular buraya kadar geliyor arkadaşlar. Ve şurada da bağlantısı var. Aynı şekilde balıklar burada da geziyor. Yani o kadar güzel bir mimari var ki burada. Balıkları görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle göstermeye çalışacağım. Şöyle. Bakın balıklar cami avlusunda yüzüyor burada. Çok iyi. Kim düşündüyse çok güzel düşünmüş. Böyle çok güzel bir şadırvanı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Toplu halde bayağı bir kişi abdest alabilir burada. Tamam. Eski bölümlerimizi izleyen arkadaşlar bilir, burada böyle gezerken şurada sadaka taşı dikkatimi çekti. Gördüğünüz gibi. Bunu biz daha önce Kastamonu'da meydandaki camide görmüştük. Eski bölümü izleyenler hatırlayacaktır arkadaşlar. Burası da Hamidiye Camii arkadaşlar. Burası da çok güzel. İçeride böyle çok güzel bir şadırvanı var. Baksanıza aynı anda yani bayağı bir insan abdest alabilir. Geldiğinizde buraya da uğramayı ihmal etmeyin. Şimdi içeriye girdik arkadaşlar. Burada Somuncu Baba'nın naaşının bulunduğu alan var. Burada böyle bir bölüm var yine. Camlı ve kilitli. Duvardan su akıyor arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi her yerden su akıyor. Burası aslında dağ. Bu binada dağa bitişik yapılmış. Burada Somuncu Baba'nın Kıddesirru kabri. Arkadaşlar mescidin içinde bile su içmeyin yazıyor ama dediğim gibi zaten burası böyle dağa kapatılmış. Gördüğünüz gibi ahşaplarla ve mescide çevrilmiş. Şöyle. Az önceki balıklı olan kısım gözüküyor buradan. Ve yukarıdan böyle sular geliyor. Gördüğünüz gibi. Bakın böyle. Buradan da balıklı havuza gidiyor dışarıya. Şu an mescidin duvarını görüyorsunuz. Ve onu dağla birleştiren duvarın son kısmı. Bu kısım dağ, bu kısım mescit. İlk defa gördüğüm bir mimari stili. Oradan da gördüğünüz gibi dışarıya balıklı havuza dökülüyor. Bakın burada da mescitten çıkan suya su içmek içindir lütfen abdest almayınız yazmış. Teyzem orada suyunu içiyor. Aynı su aslında buradan çıkıyor. Burada da kabirler var öyle gördüğünüz gibi.
Önünde de böyle balıklı havuz. Burası da cami içerisindeki kabristanlıklar arkadaşlar. Osman Hulusi Efendi'nin kabrini vesaire görüyorsunuz. Hepsi burada. Ve dediğim gibi burası hemen yan tarafı mescit. Ve burası da balıklı kuyulardan gelen balıkların bulunduğu balık havuzu. Mescidin yanındaki su içilebilen alana geldik. Bakın burada şöyle bir yazı var. Su içmek içindir, lütfen abdest almayınız. Buraya da çeşmeler bırakmışlar şu şekilde. Bu aslında mescidin içinden çıkan su ama orada halı olduğu için içeride şöyle kırmızı halı ve insanlar orada su içerken yere dökmesinler diye sanırım böyle bir uyarı yapmışlar. Hemen suyumuzu içelim. Şifa olsun inşallah. Akşam oldu ve ışıklar da yandı. Zaten güzel olan bir şey. Gördüğünüz gibi çok daha güzel oldu. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bu mescit dağla bitişik, az önce gösterdiğim gibi. Çatısı kayalarla birleşiyor. Ve şöyle içerisinden de gördüğünüz gibi kayalar mescidin duvarını oluşturuyor. Buradan daha net gözüküyor. Bu yüzden size buradan çekmeye karar verdim. Pencerelerden içeriye baktığınızda dağın nasıl devam ettiğini görüyorsunuz. Bu yüzden de mescidin içerisinden Sübhanallah su çıkıyor. Çok güzeldi. Yavaş yavaş gezdik. Çok keyif aldık. Şöyle Somuncu Baba'nın yukarısına geldiğinizde görürsünüz bayraklar gözüküyor. Hemen şu yukarıda tepede. Bunu giderken gördük şöyle. Burası Hasan Gazi Türbesi ve şehitlik anıtıymış ama havadan da gördüğünüz üzere artık hava karardı. Şu an oraya çıkamayacağız. Siz geldiğinizde buraya da uğrayabilirsiniz arkadaşlar. Manzara çok güzel gözüküyor buradan. Ben zaten drone kaldırdığım için yukarıdan buraları gördüm. Bir diğer konu Kudret Havuzu. Bugün gittiğimiz yosunlu yer. Gördüğünüz gibi insanlar burada. Hatırlarsınız ben şurada yürümüştüm sabah. Hani videonun başlarında. Şöyle gördüğünüz gibi. Şuralar yemyeşildi. Şimdi bu ay içerisinde burası temizlenip hizmete açılacak. Öyle söyledi görevli. Geldiğinizde Haziran ayında siz de burada yüzebilirsiniz. Türbenin yukarıdan yakın çekim görüntüsü de şu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arka taraf komple dağ. Hemen ona bitişik şekilde türbe yapılmış. Ve cami. Şugul restoranda bir şeyler içtik. Ama ne yalan söyleyeyim, tok olduğum halde tereyağı kokularını duyunca canım bir kiremitle balık çekmedi değil. Siz gelirseniz orada meşhur olduğunu bilin. Çok güzel gözüküyordu. Yemek için orayı da değerlendirebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Bu bölümden de bu kadardı. Biz karavana geçiyoruz. Allah'a ısmarladık.